Bu benim bu arada daha önce de yaşadığım bir şeydi. Lisede de başka bir sevgilim varken böyle kız arkadaşım ben sevgilimle buluşacağım zaman benden önce işte sevgilim geleceğim diye haber verirdi. O benden önce yeminle makyaj yapmaya başlardı. Saçını başını düzeltmeye başlardı. Onu anlam verememiştim. Onu acayip buluyordum. Sonra daha büyüğü bu geldi başıma. Demek ki buradan benim bir sınanacağım varmış diye düşünüyorum. Çok kafa açıcı konuşmak istemiyorum ama her insan maske takar. Sen maskenin altında kim var ne var görmezsin. Ta ki bir olay olana kadar. Gerekli dersi alamadığımız noktada hayat sürekli bize aynı derse sınıyor. O yüzden sen geçmişte yaşadığında demek ki gerekli dersi alamamışsın ki 2 tane gol yedin. Daha dakika kaç? Hatta 3. Alo. Alo. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Abi sen nasılsın? Ben de iyiyim abiciğim. Ne yapıyorsun? Valla heyecanla senin aramanı bekliyordum. Ben de heyecanla seni aramayı bekliyordum. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Güzel, her şey yolunda. Bana çok ufak kendinden bahseder misin peki? Tabii ben Zeynep. Bu kadar mı? Bu kadar. Çok iyi. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Peki bugüne kadar yaşadığın en kötü şey bu anlatacağın haricinde başka bir şey var mı? Bunun kadar yok abi. Çünkü bunda ihanet, aldatılma, sırtından vurma ne ararsam var. O yüzden bunun kadarı yok. Bir insanın hayatına 24 yıla sığdırdığı şey sadece buysa güzel bir hayat geçirmişsin. Böyle de diyebiliriz. İyi, sevindim adına. Peki anlat bakalım. Başla en baştan. Başlayayım. Peki bir şey soracağım. Bu konuştuğumuz gibi bağlanacak mısın? Onları da deneyecek misin? Yoksa bana göre konuşmalarımı galiba Seçerek mi konuşacaksın? değiştireceğim galiba. Fark eder mi peki bu senin için? Yani ben bu olaydan sonra kimseyle hiçbir şekilde iletişim kurmadığım için beni ikna ettiğin şey aslında beni biraz zorluyor. Eğer gerçekten seni zorlayacaksa hiç yapmayalım. Ama ben bunu illa bir videoda yapacağım ve senin konun gerçekten bu şeye çok uygun. Çünkü sen yaşadığın olayı az çok bana özet olarak anlattığında bile direkt aklımın ucuna karşı tarafı aramak geldi. Çünkü ortada kalmış bir şey var, anladın mı? Ve sen anlattığında izleyici de anlayacak ki ben sonra söyleyecektim senin anlatış tarzına göre. Eğer ortada kalan bir şey yoksa zaten hiç bunu dillendirmeyecektim ama Tamam, sen karar ver abi o zaman ne yapacağını. ben düşüneceğim, sen anlat. Sen bütün sürprizi bozdun. Pardon o zaman ama sen beni Estağfurullah. heyecanlandırdığın için daha önceden ben bir panik oldum. Yok yok. Hiç panik olmana gerek yok. Bilerek söylemedim. Daha fazla gerginleşme, strese girme diye. Sen boş ver ya, hiçbirini düşünme. Salla, bütün Tamam, konuştuğumuz şeyleri salla, tamam mı? Sen tamam. sadece yaşadığın olayı başından sonuna kadar anlat bakalım. Ben böyle klasik bir sevgili hikayesi anlatmayacağım. Aldatma dedim ama sevgilim tarafından değil aslında kardeşim dediğim insan tarafından aldatılmamı anlatacağım. Bunu da aslında kapattığımı zannediyordum ama kapatamadığımı hissettiğim bir noktada böyle mesaj atmak istedim ve anlatmak istedim. Bahsedeceğim şey çocukluğumu, sırlarımı, her şeyimi paylaştığım, aynı kaptan yemek yediğim insanı bana olan ihaneti aslında. Bilmiyorum, sen yeni tatmış olabilirsin ama zaten bizi en çok yaralayan insanlar böyle sürekli yanımızda gezdirdiğim, arkadaş yerine koyduğumuz, kardeş yerine koyduğumuz, bütün sırlarımızı paylaştığımız, sarıldığımız, aynı kaptan yemek yediğimiz insanlar değil mi? Öyleymiş. Ben bunun böyle olacağını ya en azından Sema için böyle düşünmüyordum. Ama böyleymiş. Haklıymışsın yani abi. İsimler değişiyor, olaylar değişmiyor. Şimdi önce bizim arkadaşlığımız normal böyle bir iki yıllık bir şey değil. Biz çocukluğumuzdan beri beraberiz. Beraber büyüdük. Beraber bisiklete binmeyi öğrendik. Her şeyi beraber öğrendik. Sonra o üniversiteye gitti. Ben bir yıl mezuna kaldım. O yılda bile görüşmeyi kesmedik. Hep iletişim halindeydik. O şehir dışına gitti. Benim ailem normalde şehir dışına asla izin vermezdi ama o var orada diye onun yanına beni güvenerek gönderdiler falan. Yani benim annem ona kızım derdi. Onun annesi aynı şekilde ailelerimiz de birbirleriyle görüşüyordu. Yani sadece arkadaşım değildi gerçekten. Çoğu kardeş bizim gibi aynı şekilde anlaşamıyorlardı yani. Her şeyimizi yani birbirimizin A'dan Z'ye her şeyimizi biliyordu. Ama o benim bildiği her şeyimi arkamdan vurmak için kullanıyormuş. Bunları bu yüzden herhalde öğreniyormuş. Benim haberim yokmuş. Neyse üniversiteye gittim ben de. Sonra beni Ömer diye bir çocukla tanıştırdı. Bir seminere gittik. Bu seminerde Ömer diye bir çocuk var. Sonra bu çocuğu gördük. Çocuk yakışıklıydı.
yalan söyleyemeyeceğim burada. Sema bana döndü. Dedi ki benim şu an sevgilim olmasa bu çocukla kesin ilgilenirdim. Ben de falan dedim. Güldük, eğlendik. Sonra yanıma geldi. Bu detayı anlatıyorum çünkü sonrasında ben anladım aslında bazı şeyleri. Dedi ki Ömer senden çok hoşlanmış. Bir şans versene. Çok uyarsınız falan siz beraber diye. Beni böyle gazladı. Çocuğu da aynı şekilde gazlamış. Sonra çocuk anlatıyor bana bunları. Biz bir araya geldik. Konuşmaya başladık falan çocukla. Sonra sevgili olduk. Böyle 6 ay her şey çok güzel. Cicim ayları falan. Sonra arada biz tartışmaya başladık. Bu arada Sema'nın da kendi ilişkisi bozuldu. Bu ilişkisi bozulduğunda ben sürekli yanındaydım. Hiç bırakmadım yani onu. Ama Sema'da bir şeyler değişmeye başladı. Onun ne kadarlık bir ilişkisi vardı? O 1 yıllık ilişkisi vardı. Neden ayrıldı peki? Yani çok kavga ediyorlardı onlar da. Toksik bir ilişkiydi zaten. Çocuk çok kıskançtı. Sürekli kısıtlamalar yapıyordu. En sonunda da bitirdiler. Ama bu bitirme sürecinde Sema'nın söylediği vurucu cümleler var. Sürekli bir kıyas içine giriyor. Ömer'le kendi sevgilisini kıyaslıyor. Keşke benim sevgilim de Ömer gibi olsa. İşte sen çok şanslısın. Kıymetini bil falan diye böyle şeyler söyle. İçi içini kemirdi yani. Ben 1-0 demek istiyorum. Neden? Kafamda tutmak için öyle. Buraya sadece bir böyle bayrak diktik gibi düşün. Tamam, devam ediyorum. Bir de bizim tartışma kısımlarımız vardı. Biz ne zaman tartışsak bana direkt öyle ayrıl demeye başladı. Bu çocuk sana göre değil, seni anlamıyor gibi şeyler yapıyor. Ama Ömer bizim yanıma gelince ya abi bir görsen o ayrıl diyen kız gidiyor. Yerine dünyanın böyle en anlayışlı, en tatlı kızı görüyor. Telefonun Ömer varken falan asla eline almıyor. 2-0. Tamam. Daha dakika kaç? Hatta 3. Tamam bu golleri sonra bana anlatırsın abi Ben detaylı. golleri sana anlatmayacağım aslında da sadece şu an bir bayrak asıyorum. Kendime yer işaretliyorum. Tamam. Sonra ben artık uzatmayayım. Ya olayların koptuğu yer. Biz Emma ile bizim evimizdeyiz. Akşam Ömer bizde. Ben uykum geldi. Odama geçtim. Yatıyorum dedim. Sema da odasındaydı. Sonra ben gece su içmeye uyandım. Salonda fısıltılar geliyor abi. Böyle bir yaklaştım, kapıyı hafif araladım. Karanlıkta sadece telefonun ışığı üzerine vuruyor. Şu an hala da bu konuyu anlatırken böyle kafamdan boşlanırcasına sanki böyle bir ne denir sıcak su bir şey atıyorlarmış gibi oluyor. Odaya girdin ve ne yapıyorsunuz siz burada dedin. Demedim. Demedin. Evet. Demedim. 4-0. Sadece gördüm, yaklaştım, yani anlamaya çalıştım ne olduğunu. Ama böyle birbirlerine bir hayran bakışları, bir şey vardı ve bir şeyler fısıldıyorlardı. Şunu duydum. Sema Ömer'e sen aslında çok sabırlısın. Zeynep seni bazen yanlış anlıyor olabilir gibi bir şey söylüyordu. Ya sen benim kardeşimsin, kardeşim demişim ben sana. Sen benim tavrımı biliyorsun. Ne hissettiğimi en iyi bilen insansın. Benim sevgilimle bizim evimizde nasıl arkamdan vuruyorsun ya? Nasıl arkamdan vurabilirsin? Bu yaşadığın şey ne biliyor musun? Aldatılma falan değil bu. Bu yaşadığın bildiğin travma. Kesinlikle abi. Hem en yakın arkadaşın hem de sevgilin, iki güvendiğin insan çift taraflı bir ihanet yaşadın. Bu sadece sıradan bir aldatma, hani sevgilin beni başka biriyle aldatmış konusu değil. Yıllarca güvendiğin, emek verdiğin, sevdiğin, saydığın, ailenin tanıdığı bir insan, bütün her şeyini şeffaf bir şekilde anlattığın, karşılıklı dertleştiğin bir insan bir tarafta, diğer tarafta da 6 aydır hayatında olan, yine aynı şekilde sırlarını paylaştığın, güvendiğin, evine kadar giren erkek arkadaşın. Aynen öyle ve ben ne yaptım abi? Sen tabii ki de 5. golü yedin bence. Evet, hiçbir şey söylemeden döndüm arkamı tekrar uyumaya odama gittim. Nasıl yani ama? Ben işte burayı O anlamıyorum. Sana dedim ya, senin hikayende bazı yerler var ve bu yerler benim aklıma mantığıma sığmıyor. Almıyor yani. O yüzden bunların cevabını senden alamayacağım. Bu yüzden sana karşıdaki kişileri de aramak istiyorum dedim. Yani bir insan nasıl bunu görüp odasına gider. Brothers'tan hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video benim için gerçekten çok özel. Çünkü uzun zamandır kafamda dönen ve yapmak istediğim farklı bir formatı gerçekleştirmek istiyorum. Çok kısa ve net bir şekilde söyleyeyim ki bugüne kadar hep biz bir tarafı dinledik ama diğer tarafı hiçbir zaman dinlemedik. Şu an bu konuk tam benim karşı tarafı da dinleyebileceğim ve onlardan da farklı şeyler öğrenebileceğim bir konu olduğu için bu formatı bu konuda denemek istiyorum. Yine bu ilk videosu olacak ve ilk videonun günahı yoktur diyorum. Uzun süredir YouTube'a video atmadığım için
için algoritma biraz farklı ve beni çok fazla cezalandırıyor. Şu an sizlerin desteği benim için çok daha önemli. Geri döndüğüme sevinen, beni seven, yorumlarda destekleyen, videoyu beğenen, hype atan her kim varsa hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. İyi ki varsınız. Siz buradasınız ve bana destek olduğunuz için geri döndüm. Ve elimden geldiğince haftada 2-3 video atmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Guam ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Çünkü oraya girsem, ne yapıyorsunuz siz desem, her türlü bana geri dönüşleri olabilirdi. Ne diyorsun, ne saçmalıyorsun? Ya da o an o yüzleşmeyi yaşamak istemedim sanıyorum. Kaçtın o zaman. Kaçtım galiba. Yüzleşmekten kaçtın. Çünkü defalarca kafamda kurdum. Her seferinde farklı senaryoyla odaya girdim. Bazı senaryolarda Ömer'e saydım, evden kovdum. Bazılarında Sema'ya saydım. Bunu defalarca yaşadım çünkü. Buna çift ihanet travması deniyor, biliyor musun? Sen o an bir travma yaşadın ama ı-ı. Yani bunu kaldırabilecek düzeyde bile değilmişsin. Sen direkt kaçmışsın olaydan. İşte bazı insanların da böyle yüzleşme sorunları oluyor. Seni şu an anlayabiliyorum, o kötü bir şey. Keşke ben de anlamamış olsam seni ama seni şu an anlayabiliyorum. Sonra peki odaya girdin. Girdim ben sabaha kadar gözümü kırpmadan kaldım. Hiçbir şey demedim onlara sonra. Zaten sonrasında bir şeyleri bahane ederek kavga ettik. Birkaç gün sonra da dayanamadım artık. Ömer'in yanına gittim. Telefonum kapalı. Telefonunu ver, Sema'ya mesaj atacağım falan dedim. Çünkü içim yemiriyor. Telefonunu aldım ve artık son gol galiba anlatacağım. Telefonu böyle, bu arada ben telefonu istediğimde Sema'ya mesaj atacağım diye böyle bir eli ayağı titriyor gibi oldu. Bir şeyler oldu. Benzi attı. Aldım. Mesaj atıyormuş gibi. Sonra bir anda mesajları yukarıya, asıl amacım zaten oydu. Mesajlar, ellerim zangır zangır titreyerek okudum yeminle o mesajları. Ne yazmış biliyor musun? Zeynep Bilmiyorum. şu an çok dengesiz. Üstüne gitme. Zaten hep böyle serttir. Şu an seni anlayamaz. Böyle beni Ömer'in gözünde çekilmez bir kadın olarak resmen kurgulamış. Sanki ben sorunlu birisiyim. Sanki bütün sorun bendeymiş gibi. Mesajlarıyla alttan alta bunları işlemiş. Bir de bir şey vardı. Aramızda kalsın, Zeynep yanlış anlar. O an o şeyle, yani mesajların şeyini çok şey yapamadım. Çünkü elim ayağım gerçekten zangır zangır titriyordu. Neyi yanlış anlayacak bir şey kalmadı yani artık mesajlardan sonra bence. Telefonu verdim çocuğa. İğrençsiniz, nefret ediyorum sizden dedim. Sadece çok sakin bir şekilde bir daha seni görmek istemiyorum dedim. Zeynep ne diyorsun, dur ne saçmalıyorsun ya falan bir şeyler dedi bana. Gelme, görüşmek istemiyorum, bir daha konuşmak istemiyorum dedim ve eve gittim. Sema evde yoktu. Bütün her şeyimi, kıyafetlerimi yerleştirdim bavuluma. Evden başka hiçbir şey almadan bütün eşyalarımı, kıyafetlerimi yerleştirdim bavula. Hiçbir şey demeden Sema'ya da bir mesaj atarak. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Yaptığın her şeyi biliyorum diye bir mesaj attım. Aldım eşyalarımı. Oradan doğru otogara, oradan da ailemin evine döndüm. Ve bu hikaye bu şekilde bitti. Ellerim falan birbirine kenetlendi benim sen anlatırken. Yani senin anlattığın kadarıyla bu kadar yakın, bu kadar sırrını verdiğin, paylaştığın, hayatının merkezine koyduğun bir insanın kalkıp da seni bu şekilde arkandan vurması, kendi evinde sevgilinle beraber gece oturması, bunları ona sormak istiyorum. Eğer kabul ederse, ki elimden geleni yapacağım kabul etmesi için, senin beni aradığını ve bana bu hikayeyi anlattığını söyleyeceğim. 6 ay önce böyle bir şey yaşamışsınız diyeceğim. O da benim programıma katıldı. İstersen sana bir YouTube kanalıma atarım. Bir incele bak diyeceğim ki zaten %90 tanıyordur diye düşünüyorum. Senin yaşlarındaysa. Herhalde daha küçük değildir. Yaşıtız zaten. Tamam. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ve onunla görüşmeye çalışacağım, konuşmaya çalışacağım. Kabul ederse de onunla da bir video çekeceğim. Belki onu da anlatmak istediği, söylemek istediği bir şeyler vardır. Hatta ben bunu bir de eğer ulaşabilirsem çocuktan dinlemek istiyorum. Bugüne kadar hep hikayeyi kuzudan dinledik. Hikayeyi hiç kurttan dinlemedik. Bir kere de kurttan dinleyelim. Belki kurdun da söylemek istediği bir şeyler vardır. Zaten diğer taraf hiç, neyse ben daha yorum yapmayayım abi de. Ama insan bu kadar iyi tanıdığı, bu kadar sevdiği, bu kadar güvendiği bir insan tarafından vurulunca gerçekten bir yıl oldu biz bunu yaşadığımız. Ama ben bir yıldır hala tam olarak kendime geldim diyemem. O zaman sana biraz konuşayım ben de. Seni biraz kendine getireyim. İyi bir insan mısın? İyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Evet, sen iyi bir insansın. Bazı insanlar
İyi mi kötü mü bunu nasıl ayırt edersin biliyor musun? İyi insanlar fırsatı varken karşı tarafa kötü gelebilecek herhangi bir harekette bulunmazlar. Ama kötü insanlar ellerine en ufak bir ihtimal geçtiğinde karşıdaki insana zarar verecek bir şey yaparlar. Sen eline bir fırsat geçmesine rağmen akıllı bir insan, iyi bir insan olduğun için onlara hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey söylemedin. Onların gururlarını kırmadın, incitmedin. Sen olaydan çekildin, attın kendini dışarı. Ama sen kötü bir insan olsaydın, kötü insandan da kastım aslında bir insan olsaydın onu o şekilde orada bırakmazdın. Sen ikisine de ne kadar değer verdiğini gösterdin aslında o geri çekilişle. Senin gibi bir insanın da zaten böyle bir şeyi yaşamama ihtimali yok. Diyorum ya sana, sen senin içinde barındırmadığın şeyleri karşı taraftan görüyorsun. Hayat da seni içinde barındırmadığın şeylerle sınıyor. Bir söz var, söyleyeyim mi? Söyle. İyi insanlar sessiz kalır, kötü insanlar iz bırakır. Aynen öyle. Bak ne kadar güzel söyledin. Aynen, sana anlatmak istediğim şey de aynen bu. Bunun için yapabileceğimiz tek şey ne? Karşımızdaki insanların gerçekten suratlarında bir maske varmış gibi onlara yaklaşmak. Herkesi böyle diye böyle gözümüz açık bütün her şeyimizi paylaşmamak ya da sonuna kadar sonsuz güven vermemek. Hep içimizde en ufak da olsa bir şüphe ya da olay anında seni rahatsız eden şeyi anında kesme. Bunları yapsan bir gol yedin, iki gol yedin, üç gol yedin, dört gol yedin, beş gol yedin. Daha ne kadar yiyeceksin? En son sen onları evde beraber farklı bir aşamada basardın yani. İyi ki de öyle olmadan artık müdahale etmişsin. Neyse, kurtuldum diyorum ben abi artık. O yüzden Ben de. herkesi de Allah'a havale ediyorum. Ben de senin kurtulduğunu düşünüyorum ve bu olayın seni çok daha fazla büyüttüğünü düşünüyorum. Çünkü insan doğası gereği yaşadığı zor günlerde, mesela sana videonun başında bugüne kadar yaşadığın en zor an mı bu diye sorduğumda bu dedin, evet. İşte senin de büyüyebilmen, gelişebilmen için bu tarz zor şeyler, bu tarz seni düşürüp daha sonradan senin ayağa kalkmanı sağlayacak şeyler yaşaman gerekiyordu. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağına eminim ama sen gerçekten çok güçlü bir kızsın. Bunu unutma. Gerçekten ciddiyim. Hikayenin bir kısmını, çok ufak bir kısmını okuduğumda bile aslında senin ne kadar acı çektiğini anladım. Ve sen videoyu anlatırken izlersin, şu ellerin parmakların birbirine girdi. Ne kameraya selam verebildim çünkü az çok tahmin edebiliyorum neler yaşadığını. Geçmiş olsun diyelim. Bununla geçmiş olsun diyelim. Bir daha da hayatın boyunca inşallah böyle bir şey yaşamazsın. İnşallah hadi. Ben teşekkür ederim. Dinledin beni. Buraya aldım. Estağfurullah. Şu Ne an demek? bir nebze olsun içim rahatladı. Bir yandan kötü geldi aslında tekrar bunları anlatmak. Ama bir yandan da gerçekten çok rahatlamış hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bazı şeyler anlatıldığı zaman tekrar böyle iç gıcıklıyor. Seni huzursuz ediyor ama telefonu kapattıktan sonra sen de anlayacaksın ki gerçekten anlatmak bir yandan da huzur veriyor. Bazı şeyler var mesela benim de anlatmak istediğim. Sürekli sorulan işte neden video çekmediniz, uzun süre ayrı kaldığınız tarzı şeyler. Ben de bunlar için mesela bir video yapmayı düşünüyorum ama daha hala o şeyi kendimde bulamadım. Anlatmak güzel ama kötü şeyler anlatacağın için Sen de bana anlat abi. ben de sana mı anlatayım? Evet, ben böyle bir şey yapayım. Bir takipçi, bir izleyici beni arasın ve ben telefonla bağlanıp onu anlatayım. Bence çok mantıklı. Ya şu program başka biri yapsa gerçekten arayıp anlatacağım ya. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Şimdi bana tekrardan. İyi onların iletişim akşamlar. numaralarını at. Bana iletişim numaralarını at. Ben de onları arayayım. Ben numaralarını sildim ama isimlerini atarım. Hesaplarından ulaşırsın abi, olur mu? Tamam, olur, ben Instagram'dan yazacağım ikisine de. Tamam. Tamam, ben şimdi telefonu kapatıyorum. Hemen kameraya dönüyorum ve bu video için özel bir giriş çekmem gerekiyor. Onu çekeceğim. Kendine çok Tamam, iyi iyi bak. akşamlar. Sen de kendine çok iyi Allah'a bak. emanetsin. Herhangi bir sorun, bir sıkıntı, bir şey olduğunda istediğin zaman arayabilirsin, yazabilirsin. Tamam? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Hadi görüşürüz.